Sana bir şey soracağım. Hayatında hiç sana bir şans verip vermemeye kendisi karar veren biri oldu mu? Her şeyin onun iznine bağlı olduğu, eleştirinin yasak olduğu ve en ufak bir itirazın orantısız bir cezaya dönüştüğü biri. Bir patron, bir ebeveyn ya da bir partner. Kim olduğu önemli değil. Önemli olan şu: o insan muhtemelen kendini çok adaletli sanıyordu. Hatta belki seni koruduğunu bile düşünüyordu. İşte antik dünyada Zeus tam olarak böyle bir figürdü. Tanrıların tanrısı, Olimpos'un efendisi, her şeyi gören, her şeye tek başına karar veren ve tarihte belgelenmiş en büyük narsist. Bugün bunu kanıtlayacağız. Ama soyut bir psikoloji dersiyle değil, mitolojinin bize bıraktığı o derin izlerle. Sisyphos, Tantalos ve Prometheus. Bu üç isim Zeus'un verdiği cezalar yüzünden bugün hala dilimizde yaşıyor. Ve o cezaların şekli, narsistik bir zihnin içine hiçbir klinik tanımın anlatamayacağı kadar net gösteriyor. Önce Zeus'u gerçekten tanıyalım. Zeus, gücü elinde tutan bir tiran gibiydi. Eşine sürekli ihanet ediyor, bunu sorgulayan ya da eleştiren herkese büyük bir öfkeyle yöneliyordu. Kendisine meydan okuyanı cezalandırmakla yetinmiyor, cezanın sonsuz ve anlamsız olmasına özellikle özen gösteriyordu. Güçlü olmak ona yetmiyordu. Karşısındakinin tamamen çaresiz olduğunu hissetmesi gerekiyordu. Psikolojide biz buna narsistik öfke diyoruz. Büyüklük duygusu, sürekli bir hayranlık ihtiyacı, derin bir empati eksikliği, eleştiriye sıfır tahammül ve hepsinden önemlisi, kuralların kendisi için geçerli olmadığı hissi. Zeus, bu listenin her bir maddesini tek tek dolduruyor. Bir narsistin gerçekte ne istediğini, nelerden korktuğunu anlamak istiyorsan, onun verdiği cezalara bakmalısın. Çünkü ceza, gücü elinde tutanın en derin korkusunu ele verir. Ve Zeus'un verdiği cezalar bize çok şey söylüyor. Sisyphos, Korintos kentinin kurucusuydu. Zekiydi, kurnazdı ve Zeus'a karşı gelme cesaretini gösteren ender ödümlülerden biriydi. Hem de bunu 2 kez yapmıştı. İlkinde Zeus bir nehir tanrısının kızını kaçırdı. Sisyphos bunu gördü ve sessiz kalmadı. Gidip babasına haber verdi. Zeus çok öfkelendi ve ona ölüm tanrısını gönderdi. Ama Sisyphos zekasıyla ölüm tanrısını zincire vurdu. Dünyada ölüm durdu. Kimse ölmüyordu artık. Zeus duruma bizzat müdahale etmek zorunda kaldı. İkincisinde ise Sisyphos ölmeden önce karısına gizli bir talimat verdi. Cenaze törenimi sakın yapma. Yeraltı dünyasına gittiğinde ise töreni olmadığı için şikayetçi oldu. Bırakın beni dünyaya geri döneyim ve bu saygısızlığı düzelteyim diyerek tanrıları kandırdı. Geri döndü ve yıllarca keyifle yaşadı. Zeus, bir ödüllü tarafından 2 kez kandırılmıştı. Bir narsist için bundan daha büyük bir hakaret, daha büyük bir yıkım yoktur. Küçük düşürülmek. Ve Sisyphos'un cezası şu oldu. Devasa bir kaya. Onu dik bir dağın tepesine çıkaracaksın. Her seferinde tam zirveye yaklaştığında kaya elinden kayıp aşağı yuvarlanacak ve sen en başa dönüp tekrar başlayacaksın. Sonsuza kadar. Hiçbir anlam yok. Hiçbir ilerleme yok. Hiçbir zaman bir son yok. Filozof Albert Camus bu absürt döngü için Sisyphos mutlu hayal etmeliyiz der. Neden biliyor musun? Çünkü Sisyphos durumunun farkındadır. Kaya aşağı yuvarlandığında onun peşinden giderken neye mahkum edildiğini bilir. Ve narsistin oyununu bozmanın ilk kuralı o döngünün farkına varmaktır. Oyunun farkında olan bir kurbanı artık sadece yorabilirsiniz ama asla teslim alamazsınız. Ama şimdi bir de
Zeus'un gözünden bakalım bu cezaya. Bu ceza aslında ne diyor? Sen benden akıllısın ama o zeka sana hiçbir şey kazandırmayacak. Sonsuza kadar çalışacaksın ve sonsuza kadar sıfırlanacaksın. Emek yok edilmiyor. Ama ya anlam? Bu narsistik cezanın en rafine biçimidir. Seni fiziksel olarak kırmak değil, seni anlamsızlıkla yorarak mahvetmek. Tantalos'un hikayesi ise daha farklı. O Zeus'un kendi oğluydu. Tanrıların sofrasına oturma ayrıcalığı olan bir ödümlü için son derece nadir bir onura sahip biriydi. Ama o, bu güveni ve onuru kötüye kullandı. Tanrıların her şeyi bilip bilmediğini sınamak istedi. Kendi çocuğunu öldürdü, pişirdi ve tanrıların önüne yemek olarak servis etti. Tanrılar durumu hemen fark etti ve tiksindi. Zeus'un öfkesi bu sefer haksız değildi. Ama ceza yine tam bir narsiste yakışır şekildeydi. Tantalos boğazına kadar suyun içine daldırıldı. Başının hemen üstünde ise olgun, meyve dolu dallar vardı. Susayıp su içmek için her eğildiğinde su çekiliyordu. Acıkıp meyvelere her uzandığında dallar gökyüzüne doğru yükseliyordu. Sonsuza kadar. Ulaşabileceğin kadar yakın ama asla dokunamayacağın bir mahkumiyet. Bugün İngilizce'de tantalize diye bir kelime var. Kökeni bu hikayeden dananır. Ulaşamayacağın şeyle cezbetmek, işkence etmek anlamına gelir. Bir narsist için otoritenin test edilmesi affedilemezdir. Otorite sorgulanırsa onun varlığı sarsılır. Cezanın mesajı çok açıktır. Neye ihtiyacın varsa hep gözünün önünde olacak ama ona hiçbir zaman sahip olamayacaksın. Bu sadece acı vermek değil, umudu bir silah olarak kullanmaktır. Ve bir de Prometheus var. O da Zeus'un o mutlak otoritesine meydan okumuştu. İnsanlara acımış, tanrılardan ateşi yani bilgiyi ve medeniyeti çalıp ödümlülere vermişti. Zeus bunu öğrendiğinde onu bir kayalığa çengelledi ve her gün ona bir kartal gönderdi. Kartal onun karaciğerini yiyordu. Geceleri ise o ciğer yeniden büyüyordu ve kartal sabah tekrar geliyordu. Sonsuza dek. Bu üç cezanın ortak noktasına bir bakalım mı? Sisyphos'a verilen sonsuz emek, sıfır anlam. Tantalos'a verilen sonsuz arzu, sıfır tatmin. Prometheus'a verilen ise sonsuz acı, sıfır iyileşme. Üçü de aynı psikolojik yapının ürünü. Tamamen yok etmek değil, kurbanı tam sınırda, askıda tutmak. Bu sıradan bir şiddet değil. Bu kontrol ihtiyacının en uç hali. Hayatımızdaki o narsistik figürler de tam olarak bunu yapar. Karşısındaki kişiyi tamamen yok etmezler, çünkü yok etmek kontrolü kaybetmektir. Bunun yerine seni askıda bırakırlar. Belki affederimle asla affetmem arasında. Belki yeterlisinle hiçbir zaman yeterli olmayacaksın arasında. Bu anlattıklarım aslında mitoloji değil. Bu çok tanıdık bir his. Senin hayatında bir Zeus oldu mu? Seni ne kadar uğraşırsan uğraş ilerleyemeyeceğin o döngüde tutan biri ya da tam ihtiyacın olan şeyi önüne koyan ama her uzandığında geri çeken biri. Oyunu anlamanı istiyorum. Çünkü oyunu anladığın an döngü kırmaya başlarsın. Sana bir soru bırakıyorum. Sisyphos mu? Tantalos mu? Yoksa her gün aynı yerden yaralanan Prometheus mu? Hangisi sana daha tanıdık geliyor? Yorumlara yaz, gerçekten merak ediyorum. Bir sonraki bölümde bu zincirleri kıranları konuşacağız. Mitolojinin o karanlık odalarından nasıl çıkılacağını. Takipte kal.